Merhabalar. Ücretsiz temel seviye astroloji eğitimleri Evlerin Anlamları video serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu video serisinde doğum haritasının temel bileşenlerinden biri olan ev temaları hakkında temel düzeyde ihtiyacınız olan tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabileceksiniz. İçerikleri zengin görsel ve animasyonlarla daha kalıcı ve anlaşılabilir düzeyde sunmaya çalıştım. Umarım maksimum fayda ile bu içeriklerden yararlanabilirsiniz. Ev temalarına geçmeden önce doğum haritasının temeli ve işleyişinin evler üzerine etkilerini daha yakından kavrayabilmeniz için her biri temel hap bilgileri içeren 8 ayrı video şeklinde kaynak oluşturdum. Aklınıza takılan tüm sorularda bu kaynaklar size yol gösterecektir. Ücretsiz temel seviye astroloji eğitimleri Evlerin Anlamları video serisine doğum haritasının eksenleri içeriğiyle başlıyoruz. Verimli olmasını diliyorum. Bu arada desteğiniz benim için çok önemli. Astroloji eğitim içeriklerini beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Doğum haritamız içinde sonsuz potansiyeli taşıyan, 360 derecelik yapıdan oluşan iki boyutlu bir dairesel diyagramdır. Bir astroloji haritasında eksenler diye adlandırılan ve haritanın iskeletini oluşturan hatlar olduğunu söylemiştik. Bu eksenlerden ilki yatay olarak gösterdiğimiz ufuk çizgisi, diğeri ise dikey olarak belirttiğimiz meridyen çizgisidir. Bu iki eksen haritanın temelini oluşturan ve haritayı 4 çeyreğe ayıran yapılardır. Ufuk çizgisi haritayı güney ve kuzey yarımküre olmak üzere ikiye ayırırken, meridyen çizgisi ise haritayı dikey yönde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırır. Bu iki ekseni birleştirdiğimizde de doğum haritamızdaki çeyreklere ulaşmış oluruz. Peki bu yönergeler neden bu kadar önemli? Şimdi gelin sırasıyla haritanın yarım küreleri ile çeyreklerin temsil ettiği özelliklere ve hayatımıza yansıma şekillerine beraber göz atalım. Haritanın yarım küreleri ve temsil ettiği özellikler. Bir doğum haritasının iskeletini ufuk çizgisi ile meridyen çizgisi olmak üzere iki ana eksen oluşturur. Ufuk çizgisi haritayı güney ve kuzey yarımküre olmak üzere ikiye ayırırken, meridyen çizgisi ise doğu ve batı yarımküre şeklinde ikiye böler. Bu yarım küreler bir doğum haritasının temelini oluşturur. Astrolojik olarak haritanın yorumlanması da bu yarım kürelerin ifade ettiği sembolizme dayandırılır. Ekranda taslak bir doğum haritası görüyorsunuz. İçi boş, henüz hiçbir ev yerleşmemiş durumda. Harita eksenleriyle oluşan yarımküre ve çeyreklerin temsil ettiği özellikler ne kadar iyi anlaşılırsa, bu çeyreklere yerleşmiş evlerin temsil ettikleri tema ve sahip olduğu enerjileri anlamakta o kadar kolay olacaktır. Ufuk çizgisinin üst kısmı güney yarımküreyi, alt kısmı ise kuzey yarımküreyi ifade eder. Yanlış duymadınız, evet. Üst kısım güneyi, alt kısım ise kuzey yarımküreyi göstermektedir. Ufuk çizgisinin altında kalan kuzey yarımküre daha çok benlikle ilgili, subjektif bakış açısıyla daha çok kendisini merkeze alan, içine kapanık, ailesine düşkün ve kendi kazançlarına odaklı bir yapıyı temsil eder. Haritanın alt kısmına yerleşen evlerimizi görelim. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. evler haritanın kuzey yarımküresinde bulunan evlerdir. Dolayısıyla bu evler daha çok içsel dünya ve benlikle ilgili olup aile ve aile kökleriyle bireysel hareket etme ve kendi kazançlarına odaklı temalara sahip olacaktır. Kısaca kuzey yarımküre beni, benim olanı ve kişisel tarafı yani kişinin benliğini ifade edecektir. Üste kalan kısım yani güney yarımküre ise daha çok toplumsal yönelim ve birlikte hareket etme içgüdüsünün yanı sıra dışa dönük, oldukça sosyal, ortaklı kazançların ön planda olduğu, objektif ve kariyer odaklı bir yapıyı temsil eder. Haritanın üst kısmına yerleşen evlerimizi görelim. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. evler haritanın güney yarımküresinde bulunan evlerdir. Dolayısıyla bu evler daha çok dış dünya, sosyal ilişkiler, toplumsal olaylar, işbirlikleri, iş dünyası ve kariyer odaklı temalara sahip olacaktır. Kısaca güney yarımküre karşı tarafı, sen tarafını ve toplumsal tarafı yani kişinin benliğinden uzaklaşmayı ifade edecektir. Haritanın diğer ekseni olan meridyen çizgisine göz atalım. Meridyen çizgisi ile doğum haritası dikeyde ikiye bölünür. Meridyenin sol kısmında kalan alan doğuyu, sağ kısmında kalan alan ise batıyı gösterir.
Yön tayinlerinin doğum haritasında alışılagelmişin tam zıttı olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Bir yanlışlık yok. Sol taraf doğuyu, sağ taraf ise batıyı temsil edecektir. Haritanın doğu kısmı güçlü ve inisiyatif alan bir iradeyi, kendi şansını kendi yaratan, kendi yolunu çizebilecek kapasitede, ayakları yere sağlam basan, özgüveni ve öz saygısı yüksek, benlik hissi kuvvetli, kontrolü elinde tutup sistemi kuran ve yöneten, bireysel hareket edip zoru seven, aksiyon dolu bir enerjiyi temsil eder. Haritanın doğu kısmına yerleşen evlerimizi görelim. 1. 2. 3. evler ile 10. 11. ve 12. evler haritanın doğu kısmında bulunan evlerdir. Dolayısıyla bu ev temaları belirttiğimiz enerji temelinin üzerine inşa edilecektir. Haritanın batı kısmı ise daha çok başkalarına bağlı hareket eden zayıf bir iradeyi, birlikte hareket etme olgusunu, ortaklıklarla var olup ilerlemeyi ve ilişki odaklı olmayı ifade eder. Haritanın batı kısmına yerleşen evlerimizi görelim. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. evler haritanın batı kısmında bulunan evlerdir. Haritanın batısına yerleşen bu ev temaları da belirttiğimiz enerjiler üzerine temel bulacaktır. Kısaca özetleyecek olursak, kuzey yarımküre içte olanı, bilinçaltını, beni, benim sahip olduğumu, kişisel olanı temsil ederken, güney yarımküre dışta olanı, bilinç üstünü, seni, senin sahip olduğunu ve toplumsal alanı temsil eder. Ufuk çizgisi bu dualitenin sınırıdır. Doğu kısmı güçlü ve inisiyatif alan bir iradenin yanı sıra ayakları yere sağlam basan, bireysel ve özgüveni oldukça yüksek bir enerjiyi temsil ederken, batı kısmı birlikte hareket etme, ortaklıklarla var olma ve ilişki odaklı olmayı ifade etmektedir. Bu bölümde bir doğum haritasında eksenlerle oluşan yarım kürelerin temsil ettiği özellikleri öğrendik. Şimdi gelin haritada bu yarım kürelerin kesişmesiyle oluşan çeyreklerin sahip olduğu enerjilere göz atalım. Haritanın çeyrekleri ve temsil ettiği özellikler. Doğum haritamız içinde sonsuz potansiyeli taşıyan 360 derecelik, başlangıcı ve sonu olmayan dairesel iki boyutlu bir diyagramdır. Harita ufuk çizgisi ve meridyen çizgisiyle 4 çeyreğe ayrılır. Aslında harita içerisindeki bu iki eksenin kesişimiyle sonsuz potansiyel artı sembolü ile somutlaştırılmıştır. Hemen çeyreklerimize göz atalım. 1. çeyrek kuzey yarımküre ile doğu yarımkürenin kesişimiyle oluşur. 1. çeyreğin temsil ettiği özelliklerde bu iki yarımkürenin enerjisiyle harmanlanarak oluşmuştur. 1. çeyrek içe dönük benlik bölgesi olarak tanımlanır. Bu bölge tamamıyla kişinin kendisine odaklandığı, benlik, bana ait olan, benim değerlerim, tek başıma elde ettiğim kazancım, benim düşüncelerim, benim hislerim, benim eğitimim, benim öz saygım ve özgüvenimle ilgili bir alandır. Bu bölge ayrıca yakın seyahatler, yurt içi ile ilgili alan ve ilköğretime kadarki eğitim hayatını konu alır. 1. çeyreğe yerleşen evlere göz atalım. 1. 2. ve 3. ev temaları temel olarak bana ait olanla ilgili ve tamamıyla iç dünyaya odaklı olup kendi içlerinde spesifikleşecektir. Her bir evin yaşantımızda etkilediği alanlara ileriki videolarda ayrı ayrı değineceğim. Burada kısaca evlerin yerleşimlerini gösteriyorum. Şimdilik dikkat etmeniz gereken iki önemli nokta var. Birincisi, her bir çeyreğin içerisine 3'er evin yerleşmiş olması. İkincisi ise evlerin saat yönünün tersinde sıralanmasıdır. Dediğim gibi detaylara sonraki videolarda değineceğim. 2. çeyrek, kuzey yarımküre ile batı yarımkürenin kesişimiyle oluşur. 2. çeyreğin temsil ettiği özellikler bu iki yarımkürenin sahip olduğu enerjilerin harmanlanmasıyla oluşacaktır. 2. çeyrek yine içe dönük bir yapıyı temsil ederken 1. çeyrekle kıyaslanırsa kişi benliğinden biraz daha uzaklaşacak ve aile ile yakın çevre teması söz konusu olacaktır. Bu bölgede aile ile aile ortamı, yakın çevre ile yakın akrabalar, yaratıcılık becerisi ve iş ortamı gibi kişinin yakın çevresini konu alacaktır. Bu bölge hala iç dünyaya odaklıdır. 2. çeyreğe yerleşen evlere göz atalım. 4. 5. ve 6. ev temaları 2. çeyrek enerjisini temel alarak kendi içlerinde spesifikleşecektir. 3. çeyrek güney yarımküre ile batı yarımkürenin kesişimiyle oluşur. 3. çeyreğin temsil ettiği özellikler bu iki yarımkürenin sahip olduğu enerjilerin harmanlanmasıyla oluşacaktır. 3. çeyrek
kişinin odak noktasını ilişkilere yönlendirecektir. Bu bölge dışa dönük ve karşı tarafı temsil eden bölgedir. Birinci çeyreğin tam karşısına yerleşen üçüncü çeyreğin temsil ettiği özellikler de birinci çeyreğin temsil ettiği özelliklerin karşı tarafı şeklinde yorumlanacaktır. Birinci çeyrek ben bölgesiydi. Üçüncü çeyrek ise sen bölgesi olacaktır. Harita sahibinin etkileşimde olduğu karşı tarafı sembolize eder. Karşı taraf kişinin eşi ya da uzun süren ciddi ilişkisindeki partneri de olabilir. Beraber iş yaptığı ortakları ya da etkileşimde bulunduğu ikili ilişkilerdeki diğer kişi de olabilir. Örneğin evinize sigorta ettiriyorsanız sigortacınız ya da hukuki konularda danışmanlık alıyorsanız avukatınız ya da evinize gelen bir tamirci ya da bankadaki müşteri temsilciniz sizin için karşı tarafı ifade edecektir. Üçüncü çeyrek sen bölgesi. Sana ait olan ortaklıklardan ya da eşten gelen kazançlar, miras, kredi işleri, uzak seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili alanı temsil edecek ve dış dünyaya odaklı olacaktır. Üçüncü çeyreğe yerleşen evlere göz atalım. 7. 8. ve 9. ev temaları üçüncü çeyreğin enerjisini temel alarak kendi içlerinde spesifikleşeceklerdir. Dördüncü çeyrek güney yarımküre ile doğu yarımkürenin kesişimiyle oluşur. Dördüncü çeyreğin temsil ettiği özellikler bu iki yarımkürenin sahip olduğu enerjilerin harmanlanmasıyla oluşacaktır. Dördüncü çeyrek dışa dönük benlik bölgesi olarak tanımlanır. Bu bölgede kişi dış dünyaya odaklı olmakla beraber kişisel uğraşlar ve mesleki başarılarla daha ilgili olacaktır. Toplumsal statü, kolektif bilinç ve network alanı olarak yorumlanabilir. Dördüncü çeyreğe yerleşen evlere göz atalım. 10. 11. ve 12. ev temaları dördüncü çeyreğin enerjisini temel alacak ve kendi içlerinde spesifikleşecektir. Bu bölümde bir doğum haritasının iskeletini oluşturan eksenler ve bu eksenlerle oluşan yarım küreler ile çeyreklerin temsil ettiği özelliklerden bahsettik. Eksenlerin doğum haritasında kestiği her nokta bireysel haritamızın ana aksını oluşturacaktır. Sıradaki videoda doğum haritasının 4 ana aksını ve bu ana aksların temsil ettiği özellikler ile başlattıkları evlerin temalarına olan etkilerinden bahsedeceğiz. Bu arada desteğiniz benim için çok önemli. Lütfen astroloji eğitim içeriklerini faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.